Kayıp İlimler'de bu haftaki konumuz Hızır ve Musa'nın gizemli yolculuğu. Firavun Kızıldeniz'de boğulduktan sonra Hazreti Musa aleyhisselam kavmine çok düzgün, ilmi ve sanatlı konuşma yeteneği sayesinde güzel vaazlar vermekteydi. Kavmi Hazreti Musa'nın ilim ve marifetteki derinliğine hayran kaldı ve mest oldu. Kavminden biri Hazreti Musa'ya seslendi. "Ey Allah'ın peygamberi, şu yeryüzünde senden daha alim bir kimse var mı?" dedi. Hazreti Musa, "Böyle bir kimse bilmiyorum," dedi. Ancak Musa sorgulamaya başlar. Kalbinin derinliklerinde sanki gizli kalan sırların bulunduğunu düşünür. Hazreti Musa Rabbine yönelerek dua eder. "Ey varlıkların en derin sırrını bilen Rabbim, senin ilminden nasiplenerek kalbimin derinliklerinde gizli kalan ilim ve sırlara vakıf olmak için ne yapmalıyım? Kalbimin kapılarını açarak ilmi ilahindeki sırlara beni davet et," diye Rabbine yakarışta bulunur. O esnada kendisine vahiy gelerek, "İki denizin birleştiği yerde bir kulum var ki, ona has bir ilim, ledünni ilim vermişimdir. Ümmetinin seçkinlerinden biri ile ona git. Azığına da tuzlanmış ölü bir balık al, bu balığın canlanıp denize atladığı, iki denizin birleştiği yerde Hızır'ı bulacaksın," diye buyuruldu. Hazreti Musa'nın duası kabul olmuştu. Bu ilahi çağrı, Musa peygamberin iç dünyasında öyle bir yankılandı ki, kalbi artık yalnızca gözle görünenle yetinmiyor, gönlü gizli manaların derinliğinde saklı hakikate ulaşmayı arzuluyordu. Musa kavmine şöyle seslendi: "Bunca makama sahip olduğum halde kendimde varlık hissetmiyorum. Daha öteler için ruhuma ışık tutacak Hızır'ı arıyorum." Musa aleyhisselamın Hızır'ı aramaya kalkması üzerine kavmi ona dedi ki, "Ey Musa, sen kavmini bırakmışsın, senden daha aşağı mertebede bir zatın izine düşmüşsün. Halbuki sen kaygı ve beklentiden kurtulmuş bir peygambersin. Aradığın sende, bunu sen de bilirsin. Ey sema kadar yüksek peygamber, zeminde daha ne kadar dolaşacaksın?" Musa aleyhisselam kavmine, "Ne olur güneş ile ayın yolunu kesmeyiniz. Ben peygamberlik hilaliyim. Hızır ise velilik güneşidir. Yani benden üstün peygamberler var. Hızır ise velilerin en üst makamındadır," dedi. Hazreti Musa devamla, "Ben zamanın sultanı bir veli ile sohbet için iki denizin birleştiği yere gidiyorum. Hakikat ve marifete ulaşmak için Hızır'ı vesile kılacağım. Bunun için de uzun müddet sefer edeceğim. Ta ki ona kavuşayım. Binlerce yılda olsa yine onu arayıp bulacağım. Bu yolculuk o cevheri bulmaya değmez mi?" dedi. Musa peygamber, sadık yol arkadaşı aynı zamanda kız kardeşinin oğlu olan Yuşa bin Nun ile birlikte Hızır'ı bulmak için derhal yola çıkar. Yavaş yavaş şehrin kalabalığından uzaklaşarak tabiatın şefkatli kucağında yola devam ettiler. Yol çok uzun, yolculuk esnasında serap gibi beliren dağlar, sonsuz çöller ve yeşilin her tonunu barındıran vadiler arasından geçerek Hazreti Musa ile Yuşa yoluna devam etti. Sanki tabiat Musa peygamber ile konuşuyordu. Gökyüzünde süzülen bulutların dansı Musa'ya her fırtına içsel dinginliğe davettir diyordu. Attığı her adımda kalbinin ritmi sanki şöyle diyordu: "İlmi ilahi, aklın ötesinde, kalbin nurlu kapılarında saklıdır." Bu sözler Hazreti Musa'nın zihninde yankılanarak arkadaşı Yuşa ile birlikte yoluna devam etti. Musa aleyhisselam ve Yuşa bin Nun beraberce mola verdi. Bir kayanın serin gölgesinde yorgunluktan uykuya daldılar. Bu uyku sıradan bir dinlenmeden çok daha fazlasıydı. Rüyasında kavmine söylediği sözler yankılanıyordu. "Ne olur güneş ile ayın yolunu kesmeyiniz. Ben peygamberlik hilaliyim. Hızır ise velilik güneşidir. Yani benden üstün peygamberler var. Hızır ise velilerin en üst makamındadır," sesleri yankılanıyordu. Elbette her uykuda bir sır saklıdır. Musa aleyhisselamın uykusuna devam ettiği sırada Yuşa bin Nun uyanmıştı. Bir sıra azıklarında bulunan balığın
ansızın canlanarak denize atladığını görmüştü. Fakat bunu Hazreti Musa'ya söylemeyi unutmuştu. Musa peygamber uyanınca, "Haydi, yolumuza devam edelim. Belki daha çok yolumuz var," demişti. Beraberce yola devam ettiler. Uzun bir müddet gittikten sonra nihayet bir ağaç altında oturdular. Musa peygamber, Yuşa bin Nun, "Azığımızı getir. Hakikaten şu yolculuğumuz esnasında epeyce yorulduk," dedi. Yuşa bin Nun birden hatırladı. "Ben onları balığın denize atladığı yerde unuttum," dedi. Ve devamla, "Kayaya sığındığımız sırada balığı unuttum. Onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. O şaşılacak bir şekilde denizde yolunu tutup gitmişti," dedi. Musa peygamber, "İşte aradığımız yer orasıydı," dedi. Hemen gelirken bıraktıkları izlerini takip ederek geri döndüler. Tam da aradıkları yere vardıkları anda Musa aleyhisselam kendisine vahiy ile işaret edilen zatı, yani Hızır aleyhisselamı bir kayanın üstünde hırkasına bürünmüş olarak gördü ve selam verdi. Hızır ile ilgili konu ayet-i kerime şu şekilde geçecekti. "Nihayet kullarımızdan bir kul olan Hızır'ı buldular ki, biz ona katımızdan bir vahiy vermiş ve tarafımızdan gayblara dair özel bir ilim öğretmiştik. Hızır'ın gözleri denizlerin derinlikleri kadar sonsuz, bakışları ise sanki kainatın tüm gaybi sırlarını barındırıyordu. Demek Beni İsrail peygamberi olan Musa sensin," dedi. Musa aleyhisselam, "Bana Allah tarafından bildirilen, insanların en alimi sen misin?" diye sordu. Zahiren akılla anlaşılması mümkün olmayan, kendisine acayip ve garayipten görülen bazı hakikatlerin hikmetini Hızır'dan öğrenecekti. Hızır aleyhisselam, "Ey Musa, bil ki doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin?" dedi. Bu sözlerle Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa'nın psikolojik durumu hakkında ilk keşfi yapmış, ona kendini anlatmış oluyordu ki, bu tespit sonunda gerçekleşecekti. Hazreti Musa'nın alacağı hisse, kendi yerini bilmek ve bir sabır dersi almaktı. Yani Hazreti Musa'ya hal lisanı ile, "Benimle beraberliğe sabretmek, senin elinden gelmez. Sen bu hususta mazursun, yani mazeretlisin. Çünkü bu ilmin kemali henüz sana verilmemiştir," demekteydi. Musa aleyhisselam, "İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem," dedi. Hızır aleyhisselam devamında, "Eğer bana uyacaksan ben sana sırrımı açmadıkça hiçbir şey hakkında bana sual sorma. Yani tartışma şöyle dursun, sorup anlamak için bile sorma," dedi. Ve Musa peygamber ile Hızır aleyhisselamın yolculuğu başlar. Bunun üzerine yürüdüler. İlk durak bir gemiydi. Nihayet gemiye bindikleri zaman Hızır aleyhisselam gemiyi deldi. Musa peygamber Hızır aleyhisselama, "Halkını boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen zararlı büyük bir iş yaptın." Hızır aleyhisselam, "Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi?" dedi. Hazreti Musa aleyhisselam, "Unuttuğum şeyden dolayı beni kınama, işimde bana güçlük çıkarma," dedi. Böylece Hazreti Musa'dan ilk unutma vaki oldu. Bir süre sonra bir serçe gelip geminin kenarına kondu ve ardından su içmek üzere gagasını denize daldırdı. Bunun üzerine Hızır aleyhisselam Hazreti Musa'ya, "Allah'ın ilmi yanında senin, benim ve bütün mahlukatın ilmi, şu kuşun denizden gagasıyla aldığı su kadardır," dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında Hızır aleyhisselam hemen çocuğu öldürdü. Musa peygamber dedi ki, "Bir cana karşılık olmaksızın masum bir cana nasıl kıyarsın? Gerçekten sen fena bir şey yaptın." Hızır aleyhisselam, "Ben sana benimle beraber olduğunda olacaklara sabredemezsin demedim mi?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa, "Eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme," dedi. Bu sözüyle Hazreti Musa artık özür dileyecek hali kalmadığını anlatmak istemişti. Yine yürüdüler.
Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındığı gibi köyden kovmak istediler. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır aleyhisselam hemen yıkılmak üzere olan duvarı doğrulttu. Musa peygamber, "Dileseydin elbet buna karşı bir ücret alabilirdin," dedi. Hızır aleyhisselam şöyle dedi: "İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim." Hızır aleyhisselam devamla, "Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu hale getirmek istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. Erkek çocuğa gelince onun ebeveyni mümin kimselerdi. Bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk. Böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin. Duvara gelince duvarın bağlı olduğu o ev 2 yetim çocuğun idi. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise salih bir kimseydi. Rabbin istedi ki o 2 çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini ihtiyaçları anında kendileri çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur." Bu kıssa Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi 60 ile 82 ayetlerinde geçmektedir. Nitekim Hızır kıssasındaki olaylar akılla değerlendirilirse, geminin delinmesi zahiren sahiplerine karşı haksızlık ve zulümdür. Ama hakikatte ise fakirin geçim vasıtası olan geminin zalimler tarafından gaspına mani olmaktır. Yine görünürde gencin öldürülmesi bir cinayettir. Hakikatte ise salih ve saliha olan ebeveynin ve hatta öldürülen gencin ahiret hayatlarının korunmasıdır. Yine görünürde kovuldukları köydeki yıkılmak üzere olan duvarın tamir edilmesi mantığa terstir. Hakikatte ise 2 mazlum yetime ait emanetin muhafazasıdır. Bu hallerin sırları ancak ledünni, kalbi bir ilimle ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple kaderin sırrı sırf akılla idrak edilemez. Çünkü kaderi tam olarak kavramak beşer idrakinin üzerinde bir keyfiyettir. Buhari'de bu kıssayla alakalı olarak şu mealde bir hadisi şerif bulunmaktadır. Allah İmranoğlu Musa'ya rahmet etsin. Eğer sabredebilseydi daha nice acayip ve garaip hadiseleri Hızır ona öğretecekti. Mevlana Hazretleri ledünni ilmin bir nasip işi olduğunu ve bunun ancak kalbi istidadı olanlara lütfedildiğini bir misal ile ne güzel ifade eder. Yakub'un, Yusuf'un yüzünde gördüğü güzellik kendine mahsus idi. O nuru görmek Yusuf'un kardeşlerine nasip olmamıştı. Kardeşlerinin gönül alemi Yusuf'un hakikatini görmekten ve anlamaktan uzak idi. Ruhun gıdası aşktır, canlarınki ise açlıktır. Yakup'ta Yusuf'un bir cazibesi vardı. Bundan dolayı Yusuf'un gömleğinin kokusu ona çok uzak bir yerden bir ulaştı. Gömleği taşıyan kardeşi ise o kokuyu duymaktan mahrum idi. Çok alim vardır ki irfandan nasibi yoktur. İlim hafızı olmuştur da Allah'ın Habibi olamamıştır. Bu uzun ve derin yolculuk tasavvufi bir bakışla, gizemli ve mistik nüktelerle örülmüş. İnsanın sınırlı dünyasını aşarak kalbin nuruyla kavranan ilahi aşkı ve bilgeliği ortaya koyar. Her kelime ruhun derinliklerine dokunan, özlü ve düşündüren sözlerle okuyanı kendi içsel yolculuğuna davet eder. Bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açarak yeni videolarımızdan ilk siz haberdar olun. Bu hikaye ile ilgili fikirlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle, selam ve dua ile.